Tekrar hoş geldiniz. Bugün meme küçültme ameliyatları ile ilgili bir video yapacağız. Meme küçültme ameliyatı nedir? Bu videomuzda bunun detaylarına geçmeden önce büyük meme nedir? Biz memeyi niçin küçültmek istiyoruz? Bakın, mesela sarkık meme deseniz sarkık memenin bir tanımı vardır. Neden? Şurası inframamaryan sulcus'tur. Bu yani kaplantı, bu memenin üst kısmı, bu alt kısmı. Meme ucunu eğer bu çizginizin üzerindeyse bu sarkık bir meme değildir. Elbette yalancı sarkmalar var, onu konu dışında tutuyorum. Meme ucu bu çizginin ne kadar altına giderse sarkmanın daha ileri evresine gelmiş oluyor. O zaman da ne oluyor? Meme ucunun tekrar eski yerine alındığı, derideki fazlalıkların atıldığı tekniklerle meme toparlama ameliyatı yapabiliyoruz. Peki büyük meme ne? İnsanlar neden memesini küçültmek istiyor? Açıkçası sarkmanın tanımı var. Küçük meme ise A kapsayızın altındaki memeler diye belki söyleyebiliriz. Ama büyük meme ile ilgili şu sınırın artık üstünde memenizin küçültülmesi gerekiyor diye bir özel tanım yapılmıyor. Ama şöyle kriterler var. Büyük meme ne gibi sorunlara yol açıyor da insanlar bunu küçültmek istiyor? Çünkü çok büyük memeyi seven insanlar da var. Bakın, meme ağırlaşmaya başladığı zaman vücudunuzun ön kısmında, şu yandan baktığınızda omurganız sizin mihenk noktanız. Bunun önünde bir büyük bir meme olduğu zaman sizi sürekli öne çeken, sizin omurga dengenizi bozan bir ağırlık yapmaya başlar. Ve bu ağırlık sizin omurganızın olması gereken anatomik eğimini bozmaya başlar. Ve hatta bu bozulmalar radyolojik olarak da röntgenlerde çekildiğinde hesaplanabilir boyuttadır. Peki ne oluyor? Omurganızın eğriliği bozulmaya başladığı zaman ne oluyor? Omurgalarda belde ağrı, sırtta, omuzlarda ağrı ortaya çıkmaya başlıyor. Onun dışında bu siz memeyi bir sütyenle sonuçta taşıyorsunuz. Sütyenin askılarının izleri çıkmaya başlıyor. Büyük meme yer çekimi eninde sonunda onu aşağı çekecektir. Aşağı çektiği için alt tarafta ağır bir katlantı, ağır katlantının vücudunuza sürtülmesiyle burada bir takım yaralar, pişikler ve bu kapalı hava almayan ortamda mantar üremeleri, enfeksiyonlar, renk değişiklikleri derken biz anlıyoruz ki bu meme büyük. Çünkü ağırlığı üzerinden bir formül, bir tanım olmasa bile ortaya çıkardığı sorunlar doğrultusunda bir memenin artık büyük olduğunu biz gözlemleyebiliyoruz ve tanımlayabiliyoruz. Bu sorunlar doğrultusunda insanlar bize geliyor ve meme küçültmek istiyorum diyor. Neymiş? Omuzda sütyen çizgilerin olması, o boyun ve omuz ağrıları, artık meme altındaki pişikler derken renk değişiklikleri, mantar enfeksiyonları, bunların birleşimi bize artık memenin sorun çıkartacak boyuta geldiği anlamına geliyor. Peki bir meme nasıl küçültülür? Öncelikle biz kararımızın doğru olduğunu anladıktan sonra teknikleri konuşmaya başlayabiliriz. Memenin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak değişik teknikler var. Genellikle ortalama olarak en çok yapılan teknik ters T şeklinde memede bir kesi oluşturarak memenin süt bezinden, derisinden ve yağlı dokusundan parçaların atıldığı bir tekniğimiz var ki en çok yaptığımız da bu. Ne demek istiyorum? Memenin ucunu, bu biraz dik bir meme elbette, daha aşağıda olduğunu hayal edin. Meme ucunun etrafındaki dokularla beraber deriden ayrılıp serbestleştiriliyor. Ve ondan sonra plan doğrultusunda ve kullandığımız pedikül dediğimiz damarlanmayı sağlayan kısmın planı doğrultusunda etraftan dokularını eksilterek meme ucunu olduğu yerden yukarı taşırken etrafından süt bezlerinden eksiltmeler yapıyoruz. Dediğimiz gibi bir memeyi oluşturan şey derisi, süt bezi ve yağ dokusuysa ben bir memeyi küçültmek istiyorsam bu dokuların hepsinden atacağım. Ceket gibi bu deriler açıldıktan sonra içerisindeki bizim atmak istediğimiz miktarda dokuyu atıp meme ucunu tekrar yukarı doğru hareket ettirip ondan sonra bu ceketi tekrar giydiriyoruz. Giydirdiğimiz zaman kesimiz ister istemez dikey yönde ve alt tarafta da olduğu zaman ne oldu? Ters T şeklinde bir kesimiz oldu. Tabii memenin ucunun etrafında da var. Bu kesi
Bazı hastalar bu kesi olmaksızın meme küçültme ameliyatı olmak istiyorlar ama bu çok da mümkün değil. Elbette memenin etrafından yapılan bir keside dokuların bir kısmını atıp buradan girip etraftaki süt bezlerinden de biraz eksilterek memenin küçüldürdüğü bir teknik var. Hatta böyle bir toparlama tekniği de var. Ama bu çok böyle büyük memelerde yapmanız mümkün değildir. Çünkü çok fazla deri fazlanız olur. Siz içerideki dokuları boşalttıktan sonra, ki boşaltmak problem değil, bu deri fazlasının hepsini memenin ucuna toparlamanız gerekiyor. Ve bu kısımda çok fazla büzgülü bir yapı olur ve bunun baskısından dolayı meme uç kısmınızın çok basık bir şekilde iyileşmesine sebep olunabilir. O yüzden bu dikey olan kesilerin ve alttaki kesilerin kabul edilmesi çok daha iyi meme formunu ortaya çıkartabilir. Sadece meme ucu dışında başka ne var? Halk arasında lollipop denilen işte meme ucu çevresinde bir kesi. Bu kesiden sonra aşağı doğru da bir tane kesiyle beraber aynen lollipop şekerine benzediği için böyle diyorlar. Biz buna vertikal skarlı mamoplasti diyoruz. Bir meme küçültme tekniği de var. Ama ve burada normalde bizim attığımız ters T ile attığımız derideki fazlalıklar dikey olarak büzgülü bir şekilde yediriliyor ve bu büzgülerin zamanla düzelmesi bekleniyor. Genellikle de düzeliyor, evet, ama o kadar çok vakada bu bölgede problem yaşanıyor ki şekil bozuklukları, buradaki potluklar, daha sonra revizyon gereksinimleri vesaire derken bu yöntemi sevmiyorum. Ve dünya genelinde de yapan çok fazla insan kaldığını düşünmüyorum. Zamanında Leisure bunu popülerize ettiği zaman birçok insan bunu yapıyordu. Neredeyse şu alttaki şu kesitten kurtulunduğu için mucize yöntem bulundu gibi herkes anlatıyordu bu konuyu ama yıllar içerisinde insanlar bundan yavaş yavaş vazgeçti. Bir dönem ben de çok yaptım ama gerçekten küçük dokunuşlar ve revizyonlar gerektirdiği için bu yöntemi ben de bıraktım. Özetle meme küçültme ameliyatında ortaya çıkacak iz üzerinden plan yapmak büyük hatadır. Önemli olan memenin şeklidir. Eğer memeniz güzel bir şekilde ulaştıysa geride kalacak olan iz, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, hastaları rahatsız etmiyor. Çok az hasta vardır ki bu yüzden şikayetçi olsun. Şekili ise iz önemli değildir. Zaten ortaya çıkacak olan iz estetik anlamda son derece özenle dikilmiş olan bir dikiştir. Yara izi bütün yaralarda olduğu gibi memede de aynı şekilde hem doktora hem de hastaya bağlı olan bir konu. Yani biz teknik olarak çok iyi bir şekilde dikmemiz lazım. Kullandığımız ip materyallerinin son derece hipoalerjik olması lazım. Bu özeni biz gösterdikten sonra ondan sonra ne oluyor? Hastanın tarafına geçiyoruz. Hastanın metabolik süreçleri, hasta sigara içiyor mu? Alkol kullanıyor mu? Beslenmesi nasıl? Genetik olarak kötü yara izine bir yatkınlığı var mı gibi soruların cevabını zamanla göreceğiz. Ama dediğim gibi şekli ise buradaki meme izi kesinlikle kabul edilebilir bir izdir. Burada konuşmadığımız bir teknik daha var. Çok büyük memelerde. Ki bunun çok büyüklüğün sınırı tartışmalıdır. Çok büyük ve aşağı doğru çok sarkmış olan memelerde. Meme ucunu damarsal yapısını koruyarak uca taşımak bazen çok zor olabilir. Bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda da meme ucunu tamamen gövdeden ayırıp masaya koyup memeyi şekillendirdikten sonra buradan alıp buraya yapıştırdığımız bir yöntem de var. Bu yöntemde meme ucunun şu tomurcuk yapısı, nipple dediğimiz bu tomurcuk yapısı genellikle kaybedilir. Ama ne olur, bir areolanız buraya yapışıktır. Duyarlılık olarak kayıp vardır elbette. Buna free nipple dediğimiz teknik, ama çok devasa memelerde bazen bunu yapmak zorunda kalabiliyoruz. Evet, meme küçültme ameliyatı ağrısı genellikle çok olmayan, nispeten basit, genel anesteziyle yapılan, bir gece hastanede kaldığınız ve ameliyattan sonra o yükten kurtulduğunuz için kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettiğiniz, kuş gibi olduğunuz, yatmak değil sürekli koşmak ve dolaşmak istediğiniz bir ameliyat çeşididir. İnsanlar gerçekten ameliyattan sonra bundan inanılmaz keyif alıyor. Çünkü bir kozmetik bir olay değil sadece. Bütün omurga üzerindeki o yükün kalkması ve yıllarca nasıl oluyor da bunu taşıdığını anlam verememesi gerçekten çok enteresan bir konu. Genellikle yüz güldürücü bir ameliyattır. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. Elimizden geldiğince cevaplamaya da çalışalım. Tabii çok fazla detayı var. Burada sizi sıkmadan kısaca temel özelliklerine değinmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler.